Bir ülkenin kaderi bazen savaş meydanlarında değil, görünmez bir odada alınan kararla yazılır. İşte o oda, paranın nabzının attığı yerdir. O kararı veren kurumsa, tarihin derinliklerinden süzülerek modern dünyanın merkezine yerleşmiş olan o büyük güç, Merkez Bankası. İlk sorumuz şu: bu kurum nereden doğdu? Nasıl bu kadar etkili hale geldi ve bugün neden her ülkenin kalbinde duruyor? Görünürde Merkez Bankası faiz belirleyen, para basan bir kurumdur. Ama gerçekte bu, buzdağının yalnızca ucudur. Merkez Bankası, bir ülkenin parasal düzenini, finansal istikrarını, ekonomik güvenini, gelecek beklentisini şekillendiren görünmez bir mimardır. İşte bu yüzden Merkez Bankası, modern devletlerin omurgalarından biridir. Olayın tarihsel sürecine ışık tutalım. Bugünün merkez bankaları bir gecede ortaya çıkmadı. Onların hikayesi, devletlerin güç arayışı kadar eski, ekonomi ile siyaset arasındaki çatışma kadar dramatiktir. Merkez Bankası fikri, krizlerden doğdu. İlk kıvılcımı 1600'lerin Avrupa'sında görebiliriz. 1600'lerde Avrupa kaos içindeydi. Krallar borçlarını ödeyemiyor, paranın değeri sürekli oynuyordu. Hollanda ve İngiltere ticaret imparatorluğu kurarken şunu fark etti: görünürde sorun paranın yetmemesiydi. Ama gerçekte sorun devletin güvenilir bir mali omurgaya sahip olmamasıydı. Ve 1694'te dünyayı değiştiren o adım geldi. Bank of England kuruldu. Bu, tarihteki ilk modern merkez bankasıydı. Bu kurum yalnızca para basmak için değil, aynı zamanda devletin finansal disiplinini korumak için kuruldu. Sanayi devrimi yıllarında paranın hızı artıyor, 1800'lerle birlikte fabrikalar yükseliyor, ticaret genişliyordu. Artık para sadece metal değildi. Kredi, bankacılık ve finansal akış ekonominin kanı haline geldi. Bugünden geriye doğru bakıldığında tarih bu kez de şunu öğretiyor: dev bir ekonomik makine, merkezi bir sinir sistemine ihtiyaç duyar ve o sinir sistemi Merkez Bankası oldu. 1929'daki büyük buhran dünyaya acı bir gerçeği gösterdi. Görünürde kriz borsa çöküşüydü ama gerçekte kriz koordinasyonsuz para politikası ve denetimsiz kredi genişlemesiydi. Bu felaket ABD Merkez Bankası Fed'in yetkilerini güçlendirdi. Dünyanın geri kalanında da merkez bankacılığı seçenek olmaktan çıkıp zorunluluk haline geldi. İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel sistemde Bretton Woods Anlaşması'yla birlikte merkez bankaları artık sadece ulusal değil, küresel finans mimarisinin aktörleri oldu. Doların rezerv para olması Fed'i dünya ekonomisinin beynine dönüştürdü. Bu yalnızca bir tercih değildi, bu bir jeopolitik mimariydi. Bugün bir merkez bankasının temel görevleri 4 büyük yapı taşından oluşur. Her biri modern ekonominin ayakta durması için zorunludur. İlk yapı taşımız fiyat istikrarı, yani enflasyon kontrolüdür. Merkez Bankası'nın en bilinen görevi enflasyonu kontrol etmektir. Ama enflasyon sadece fiyatların artması değildir. Enflasyon, toplumun güveninin erimesidir. Toplum güvenini kaybederse para anlamını kaybeder. Para anlamını kaybederse ekonomi çöker. Ve işte burada hikaye dönüyor. Merkez Bankası bazı parasal enstrümanlarla ekonominin ritmini ayarlar. Bu enstrümanlardan biri politika faizidir. Bu faiz oranı bankaların Merkez Bankası'ndan borç alırken kullandıkları maliyeti belirler. Politika faiz oranlarını artırmak borçlanmayı pahalılaştırır, harcamaları ve yatırımları azaltır, bu da talebi düşürerek enflasyonu kontrol etmeye yardımcı olur. Buna sıkı para politikası denir. Politika faiz oranlarını düşürmek, borçlanmayı ucuzlatır, harcamaları ve yatırımları artırır, bu da ekonomik büyümeyi teşvik eder ki, buna da gevşek para politikası denir. Bu yöntemle, tüketici ve iş dünyası kredilerinin maliyetini değiştirerek harcama ve yatırım kararlarını etkiler. Diğer bir enstrüman, açık piyasa işlemleridir. Piyasadan tahvil, bono gibi menkul kıymetler satın alarak piyasaya para enjekte eder ve para arzını arttırır. Ya da satarak piyasadaki pazara arzını daraltır. Diğer bir enstrüman zorunlu karşılık oranlarıdır. Bu, ticari bankaların topladıkları mevduatların belirli bir yüzdesini Merkez Bankası'nda tutmak zorunda oldukları orandır.
Bu oranı arttırıp piyasadaki para arzını kısar veya oran azaltıp piyasadaki para arzını arttırır. Bunun gibi enstrümanlar domino taşı etkisiyle tüm sistemi etkiler. Bu, ekonomi biliminin yüzyıllardır süzülen mimarisidir. Bu enstrümanları kullanarak aynı zamanda ikinci yapı taşımız olan para arzını yönetme işlevini yerine getirir. Merkez Bankası piyasadaki para miktarını kontrol eder. O para bir damla fazla olsa enflasyon alevlenir. Bir damla az olsa ekonomi daralır. Görünürde bu tahvil alım satımıdır. Ama gerçekte bu, ekonominin oksijen seviyesini ayarlamaktır. Bir ülke para arzını kaybederse ekonominin ritmi bozulur. Ve bu bozulma zincirleme halde toplumun her alanına yayılır. Üçüncü yapı taşımız finansal sistem istikrarıdır. Bankaların bankası olmak. İşte bu, modern merkez bankacılığının en kritik ama en az bilinen görevidir. Ödemeler sistemi, banka likiditesi, kredi mekanizması. Hepsi Merkez Bankası'nın attığı imza ile çalışır. Bu sistem bir gün çökerse, bir ülke birkaç saat içinde ekonomik felce girer. Tarih kitaplarında yazmaz ama gerçek güç burada saklıdır. Bir devletin kalp atışlarında Merkez Bankası önemli bir görev yapar. Dördüncü yapı taşımız rezerv yönetimi ve kur politikası. Rezervler bir ülkenin kalkanıdır. Kur saldırıya uğradığında ilk savunma hattı rezervlerdir. Görünürde döviz alım satımı gibi görünür ama gerçekte bu jeopolitik bir manevradır. Rezervi güçlü olanın sözü gür çıkar. Rezervi zayıf olanın kaderi dış rüzgarlarla savrulur. İşte en kritik, en az anlaşılan ama en belirleyici bölüm burasıdır. Bir merkez bankasının başarısı şu 4 ilkeye bağlıdır. Birinci ilke, bağımsızlık. Ekonomi uzun vadeli bir doğadır. Siyasetse kısa vadeli bir hevestir. Bu yüzden Merkez Bankası siyasetle yönetilemez. Çünkü siyaset enflasyonun acısını görmek istemez. Siyaset düşük faiz ister. Siyaset hızlı büyüme ister. Ama ekonomi böyle çalışmaz. Aşırı hız duvara çarptırır. Aşırı yavaşlık çökertir. Merkez Bankası bağımsız değilse, kararlar bilimle değil, talimatla alınır. Ve bu bir ülkenin ekonomik intiharıdır. İkinci ilke, şeffaflık. Piyasa belirsizliği sevmez. Merkez Bankası attığı her adımı açıkça, zamanlamayla ve net yöntemlerle duyurmak zorundadır. Görünürde bu bir iletişim meselesidir. Ama gerçekte piyasa beklentilerini yönetme sanatıdır. Üçüncü ilke, hesap verebilirlik. Merkez Bankası bağımsız olmalıdır ama sorumsuz olmamalıdır. Hizmet ettiği parasal düzeni koruma görevini yerine getirmezse toplumun güveni çöker. Ve güvensiz bir para hiçbir devleti ayakta tutamaz. Dördüncü ilke, bilimsel disiplin. Parasal politika deneme yanılma alanı değildir. Her karar, 100 yıllık birikim, matematiksel modeller ve uluslararası standartlarla alınmalıdır. Merkez Bankası'nı bilimden koparmak, bir uçağı karanlıkta pusulasız uçurmaktır. Sonuç kaçınılmazdır. Beşinci ilkeyi de biz ekleyelim. Paranın sessiz yasası. Merkez Bankası dışarıdan bakıldığında teknik bir kurum gibi görünür. Ama bu yalnızca yüzeydir. Gerçekte Merkez Bankası bir ülkenin güven mimarıdır. Ekonominin görünmez omurgasıdır. Paranın anlamını koruyan muhafızdır. Ve unutmayın, özellikle modern toplumları sarsmanın temel yollarından biri parayı bozmak ve değerini çürütmektir. Sistemi anlamayan toplum, paranın kaderini başkalarının eline bırakır. Bir ülke, Merkez Bankası'nın önemini unuttuğu gün, sistem de o ülkeyi unutur. Güç yalnızca ordularla değil, düzenlenmiş finansal zihinlerle doğar. Tarih, benzer olayların tekrarlarıyla dolu ve ders almayanların hezimetleriyle.